Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem tarihsel hem de kültürel olarak Sovyet video oyunları konusunu anlatacağım. Birçok insan video oyunlarının sadece Japonya veya Amerika'da doğduğunu zanneder, oysa ekranın arkasında bambaşka bir dünya vardı. Bu dünyada oyun yalnızca eğlence değildi. Bilimsel düşüncenin, kolektif emeğin ve teknolojik ilerlemenin de bir ürünüydü. İşte bu dünya Sovyetler Birliği'ydi. Bugün Tetris gibi küresel fenomen oyunların kökleri 1980'lerin Moskova'sında bir devlet bilgisayarında bir bilim insanının masasındaydı. Ancak anlatacaklarımızdan da göreceğiniz gibi Sovyet oyun tarihi bundan çok daha zengin. Çünkü o oyunlar yalnızca piksel dizileri değil, Sovyet dünya görüşünün de dijital birer yansımalarıydı. Yanınıza çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Sovyet bilim insanları sosyalist görüşü temel alarak bilgisayarların diğerlerinden ayrıcalıklı olacak şekilde bireyleri değil, bütün toplumu aynı oranda geliştirmesi gerektiğini savunuyordu. Moskova'da yer alan Dorodinitsin Bilgisayar Merkezi, video oyunları tarihinin beşiği sayılabilir. Çünkü burada çalışan mühendisler karmaşık programlama denemeleri yaparken bazen işten arta kalan zamanda eğlenceli simülasyonlar da yazıyorlardı. Bu simülasyonlar bugün oyun motoru dediğimiz kavramın ilk örnekleridir. Sovyet video oyunlarının temeli elbette Sovyet bilgisayar teknolojisinin gelişimine dayanıyordu. Batı ülkelerindeki kişisel bilgisayar furyasından çok önce Sovyet mühendisler elektronik hesaplama makineleriyle geleceği çoktan şekillendirmeye başlamıştı. 1950'lerde BESM, Strela ve M20 gibi bilgisayarlar geliştirildi. 1970'lerde ise Elektronika, BK0010, Agat, Corvette gibi yerli bilgisayar modellerini geliştirdi. Bu makineler yalnızca devlet dairelerinde değil, bilimsel araştırmalarda da kullanılıyordu. Sovyet devleti bilgisayarı bir oyuncak olarak değil, bilimsel potansiyelin bir aracı olarak gördü. Ama işte tam bu noktada oyunlar da bu bilimin bir parçası haline geldi. Sovyet oyun kültürü, kapitalist dünyanın pazar odaklı anlayışından tamamen farklıydı. Oyun, bir ticari kar ürünü değil, kolektif eğitimin ve bilimsel keşfin bir aracıydı. 1970'lerin sonu ve 80'lerin başında Sovyet okullarında ve bilim merkezlerinde öğretici bilgisayar oyunları hızla yaygınlaştı. Elbette bu oyunlar grafiksel olarak günümüze göre oldukça basit kalıyor ama zihinsel olarak inanılmaz bir derinliklere sahiplerdir. Çünkü bir Sovyet video oyununun amacı oyuncunun adeta bir zombi gibi puan kazanmaya şartlanma olay değil. Aksine oyuncunun bilgi üretmesine, zihinsel yapısının gelişmesine katkıda bulunmaktı. Sovyet pedagojisi pek çok alanda olduğu gibi Sovyet oyun dünyasında da kendini göstermiştir. Oyun sadece bireyin değil, tüm toplumun aklını geliştirir. Görüşü temel prensip olarak kabul edilmişti. Bu felsefe Tetris'in yaratıcısı Alexey Pajitnov'un düşünce dünyasında da belirgindir. Pajitnov benim için oyun, beynin egzersizidir. Eğlenmek, düşünmekle olur derken tam da Sovyet oyun fikrindeki bu temel görüşü savunmaktaydı. Moskova'daki bilim akademisinde çalışan Alexey Pajitnov, 1984 yılında Pentomino adlı klasik bir bulmaca oyunu üzerinde çalışıyordu. Bu bulmacayı dijitalleştirdi ve adına Tetris adını verdi. Bu adlandırma 4 anlamına gelen tetra kelimesiyle tenis kelimesinin birleşmesiydi. Tetris'in kitlelere etki eden güzelliği aslında sadeliğinde gizliydi. Bu sadelik derin bir Sovyet düşüncesinden doğmuştu. Düzen, denge ve planlama. Her düşen blok sosyalist planlamanın küçük bir metaforu olarak düşünülmüştü. Oyun kısa sürede Sovyetler Birliği içinde yayıldı. Bilgisayar mühendisleri seri halinde disketlerle birbirine Tetris kopyaları gönderiyordu. 1986'da oyunun Batı ülkelerine ulaşmasıyla birlikte kapitalist dünyada bir patent savaşı başlamıştı. Ancak ironik olan şuydu: Batı Tetris'i satın alarak değil, Sovyet zekasını taklit ederek büyüdü. Bugün bile milyonlarca oyuncu Tetris oynarken farkında olmadan Sovyet estetiğini, düzenini ve sade verimliliğini deneyimlemektedir.
Sovyet oyun geliştiricileri grafik sınırlamalarını yaratıcılıkla aşmayı bilmişlerdir. Batı oyunları görsel ihtişam peşindeyken Sovyet oyunları mantık ve stratejiyi öne çıkarıyordu. Bazı dikkat çekici örneklerle açıklayalım. 1981 yılında yayınlanan Ahtapot anlamına gelen Hobotnica oyunu, Elektronika adlı el konsolu için üretilen basit ama bağımlılık yapan bir refleks oyunuydu. Gorodok, planlama ve kaynak yönetimi temelli bir oyundu ve günümüzde bir klasik haline gelen SimCity oyununun yıllar öncesindeki ilham kaynağıdır. Ünlü Sovyet çizgi filmi Nu Pogodi, yani Dur Bekle animasyonundan uyarlanan aynı isimli çizgi film temelli bir oyun elektronika konsolları için üretilmişti ve 80'lerde çocukların gözdesiydi. Zarnitsa, askeri strateji eğitimi için geliştirilen bir simülasyon oyunuydu ve günümüzdeki Command & Conquer ve Company of Heroes oyunlarının öncülerindendir. Bu oyunların hiçbirinde günümüzün oyunlarında olduğu gibi savaş, şiddet veya vahşi rekabetler yoktu. Bu oyunlarda amaç düşünmek, stratejik zamanlamalar yapmak, üretken olmak ve toplumun ilerlemesine yönelik akıl yürüterek hareket etmekti. Bugün puzzle türünden şehir kurma oyunlarına kadar birçok mekanik doğrudan Sovyet oyun kültürünün etkilerini taşır. Factorio veya Mini Metro gibi günümüzde popüler olan modern oyunlar, Sovyet estetiğine ve planlama anlayışına selam gönderme niteliğinde olan oyunlardır. Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı. Ancak onun dijital mirası günümüzde halen yaşamaya devam ediyor. Yani Sovyet oyun kültürü yalnızca tarih kitaplarında değil, ekranlarımızda da yaşıyor. Bugün Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerden çıkan birçok bağımsız geliştirici Sovyet oyun kültürünün izlerini taşır. Modern oyunlarda bile o dönemden ilham alan yapılar görüyoruz. Papers, Please oyunundaki bürokratik düzen teması Sovyet kurum yapılarından esinlenmiştir. Yeni çıkan Atomic Heart oyunu estetik olarak Sovyet bilimi ve ütopyasını yeniden yorumlar. Teması hayatta kalma, toplum çözülmesi ve ahlak ikilemleri olan ve adeta Sovyet insanının içsel bir laboratuvarı olan patolojik oyunu klasik Rus edebiyatı etkisiyle düşünsel derinlik sağlayarak Sovyet entelektüel atmosferini bizlere hatırlatır. Nükleer sonrası Sovyet topraklarında Fallout oyunu tarzına benzer Atom RPG oyunu, Sovyet mizahı, afiş estetiği ve halk diliyle anlatılmış. En büyük farkı ise bu oyunda klasik Batı hikayelerinde olduğu gibi insanlığın değil, dayanışmanın kalıntıları aranmasıdır. Diğer bir oyun ise o döneme kadarki en gerçekçi askeri simülasyon oyunu olan Rusya yapımı Escape from Tarkov. Sovyet sonrası çatışma atmosferi, askeri disiplin, materyal gerçekçiliği, silah teknolojisine duyulan mühendislik tutkusu bu oyunu inanılmaz kılmış. Strugatsky kardeşlerin Roadside Picnic romanına dayanan Stalker oyun serisi de Çernobil felaketi sonrası bilimsel felsefi keşifleri oyuncuya sunar. Doğrudan Sovyet planlı ekonomisini oyunlaştıran Workers and Resources Soviet Republic oyunu da günümüzün güncel Sovyet ekonomik planlama simülasyonudur. Bugün Batı medyası bu oyunları nostaljik olarak tanımlar. Ama aslında bu oyunlar planlı aklın ve kolektif bilincin dijital çağdaki devamıdır. Bu oyunların her biri Sovyet aklının farklı bir yankısıdır. Çünkü teknoloji değişse de düşünmenin estetiği hep aynı kalır. Evet dostlar, Sovyet video oyunlarına kesinlikle sadece bir dönemin teknolojik ürünü olarak bakmamak gerekir. Onlar, Sovyet toplumun zihninin bilimle birleşen hayal gücünün yansımasıdır. Sovyet mühendisleri oyun kavramını asla ticarileştirmedi, onu insanın düşünme biçimini geliştiren bir araç haline getirdi. Bugün Batı oyunları milyar dolarlık endüstri olarak görürken Sovyet oyun kültürü bize hala şunu hatırlatır: gerçek eğlence düşünmekten doğar. Umarım Sovyet video oyunları tarihini konu aldığımız bu videomuz sizlere yararlı olmuştur. Günümüz oyun dünyasına etki eden Sovyet oyunlarını sizlere aktarmak istedik. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir.
Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.